Canavarlar nasıl doğar dostlarım? Karanlık lordların laboratuvarlarında mı? Ork çukurlarında mı? Hayır. Bazen en korkunç canavarlar sadece yanlış zamanda, yanlış nehre bakan, sıradan, küçük ve neşeli kasabalılardan doğar. Hepimiz onu Yüzük Kardeşliği'nde gördük. O sıska, sinsi, iki yüzlü yaratığı. Ama Frodo ile karşılaşmadan önce o dağların altında neler yaşadığını biliyor musunuz? Tam 500 yıl. Güneş yok, ay yok, sıcak bir yemek yok. Sadece zifiri karanlık. Çiğ, kör balıklar ve zihnini saniye saniye kemiren şeytani bir altın halka. Yakında sinemalarda Gollum'un avı, The Hunt for Gollum filmini izleyeceğiz. Ama ondan önce bu masada o avın perde arkasını konuşacağız. Bir Hobbit'in nasıl delirdiğine, Aragorn'un onu o bataklıklarda nasıl yakaladığına ve Sauron'un işkence tezgahlarına iniyoruz. Kupanızı sıkı tutun. Çünkü bu gece hikayemiz çok soğuk ve rutubetli. Hoş geldin müdavim. Geçen hafta Yiğiti İmparatorluğu'nun o devasa, siyah surlarında güneşin nasıl söndüğünü konuşmuştuk. Bu hafta ise haritanın o uzak doğusundan çıkıp hepimizin çok iyi bildiği o haritaya, Orta Dünya'ya dönüyoruz. Kral Aragorn'u, büyücü Gandalf'ı, kudretli elfleri konuştuk. Ama Yüzüklerin Efendisi hikayesi aslında kralların değil, zayıfların hikayesidir. Ve bu evrendeki en zayıf, en zavallı, en trajik ruh şüphesiz ki Sméagol'dur. Yıl 3. Çağ 2463. Ferahlıklar yakınlarında, Anduin Nehri'nin o sessiz kıyılarında Stor soyundan gelen küçük bir halk yaşıyordu. Hobbitlerin ataları. Onlar şair hobbitlerinden biraz daha uzun boyluydu. Biraz daha kalın yapılıydılar. Yüzme bilirlerdi, balık tutarlardı. Sakin, neşeli, basit bir halk. Sméagol da onlardandı. Geniş gözlü, meraklı, çabuk sıkılan bir genç. Büyük annesi ona çok düşkündü. Kuzeni Diegol ile en iyi arkadaşlardı. O gün Sméagol'un doğum günüydü. Diegol ona hediye olarak balığa çıkmayı teklif etti. Güzel bir gündü. Güneş parlıyordu. Nehir sakin akıyordu. Diegol küçük bir kayıkla suya girdi. Balık tutmaya çalışıyordu. Ama oltası bir şeye takıldı. Çekti ve oltanın gücüyle dengesini kaybetti. Suya düştü. Suyun altında dibe doğru çekildi. Çamurun içinde bir şey gördü. Parlayan altın bir şey. Elini uzattı. Tuttu. Sonra yüzeye çıktı. Avucunda binlerce yıldır bekleyen, Isildur'un parmağından düşen o şey parlıyordu. Tek yüzük. Sméagol yüzüğü gördü. Sadece gördü. Ve o an yüzüğün içindeki o karanlık irade Sméagol'un zihninde fısıldamaya başladı. "Bize ver onu," dedi Sméagol. "Bugün bizim doğum günümüz. O bir hediye olmalı." "Hayır," dedi Diegol. "Ben buldum. O benim. Ama bugün benim doğum günüm," diye ısrar etti Sméagol. "Umurumda değil," dedi Diegol ve yüzüğü cebine koydu. O an Sméagol'un zihninde bir şey kırıldı. Yüzük ona fısıldıyordu. "Al onu. Senin hakkın. Al." Ve Sméagol arkadaşının boğazına sarıldı. Diegol çırpındı. Sméagol daha sıkı bastırdı. Diegol'un gözleri fırladı. Dili dışarı çıktı. Nefes alamıyordu ve yavaş yavaş hareket etmez oldu. Sméagol arkadaşının cesedinin üzerinden yüzüğü çıkardı. Parmağına taktı ve ilk kez o gücü hissetti. Görünmezlik. Kimse onu göremiyordu. Kimse onu duyamıyordu. O artık gölgeydi. Bir hobbit başka bir hobbiti boğarak öldürdü. Bu onların doğasına o kadar aykırı, o kadar korkunç bir cinayetti ki Sméagol eve döndüğünde artık eski Sméagol değildi. Yüzük onu kullanmaya başlamıştı. Görünmez olup insanların sırlarını öğreniyor, hırsızlık yapıyor, akrabaların arasında fitne çıkartıyordu. Birinin bir şey söylediğini gizlice duyuyor, bunu başkasına yetiştiriyordu. Ailesini birbirine düşürüyordu. Ve Sméagol içten içe keyif alıyordu. Çünkü yüzük ona güç veriyordu. Ailesi, büyük annesi bile ondan iğrendi. "Artık sen bizden değilsin," dediler. "Git buradan. Bir daha asla geri dönme." Ve onu köyden kovdular. Ağlayarak, sızlanarak yollara düştü. Güneş onun gözlerini yakıyordu. Rüzgar tenini acıtıyordu. İnsanlar ona bağırıyordu. Ve Sméagol dünyanın köklerine, ışığın asla ulaşamadığı o karanlık yere sığındı. Dumanlı dağların en dibine. İşte kayıp yıllar böyle başladı. Sméagol dumanlı dağların derinliklerine indiğinde henüz bir canavar değildi. Sadece korkmuş,
Yalnız ve kafasının içinde sürekli fısıldayan bir altın halkayla baş başa kalmış bir hobbitti. İlk yıllar belki de en zoruydu. Hala güneşi hatırlıyordu. Hala sıcak yemekleri hatırlıyordu. Büyük annesinin sesini hatırlıyordu. Ama yüzük onu yavaş yavaş dönüştürüyordu. Yüzük kullanıcısının ömrünü uzatır. Onu yaşatır ama beslemez. Gandalf'ın dediği gibi, tereyağı üzerine çok ince sürülmüş bir reçel gibi. Ruhunu gerer, sündürür, inceltir. Yıllar 10 yıllara dönüştü. 10 yıllar 100 yıllara. Işık görmeyen gözleri büyüdü. Soluk bir lamba gibi karanlıkta parlamaya başladı. Çünkü mağarada avcılık yapmak için karanlıkta görmesi gerekiyordu. Güneş ışığı görmeyen derisi soldu. Yapışkan ve hastalıklı bir renge büründü. Vitaminlerden, güneşten yoksun bir beden böyle olur. Ayakları ses çıkarmamayı öğrendi. Elleri saniyeler içinde avını boğazlamayı öğrendi. Ne yiyordu biliyor musunuz? Mağaranın dibindeki o karanlık göldeki kör balıkları. Çiğ, taze, kanları hala akan. Bazen de mağaraya fazla yaklaşan küçük goblinleri yakalardı. Onları arkadan yakalıyor, boyunlarını kırıyor ve karanlıkta kemiklerini sıyırıyordu. Goblinler ona korku ve tiksintiyle bakıyorlardı. Onu "Sss" diye çağırıyorlardı. Çünkü o tıslama sesi çıkarıyordu. Ama Gollum'dan da korkuyorlardı. Çünkü o sessizdi. Aniden arkadan gelirdi ve hiç acımazdı. Boğazında sürekli bir hırıltı, yutkunma ve tıkanma sesi vardı. Bu ses nereden geliyordu? Çiğ balıklar boğazını tahriş ediyordu, sürekli öksürüyordu, yutkunamıyordu. Ve o ses, o iğrenç ses adı oldu. Goblinler ona çıkardığı o boğuk sesten dolayı bir isim taktı. Gollum. Ama burada çok daha büyük bir psikolojik trajedi yatıyor dostlarım. Smeagol, yüzüğün o korkunç baskısına dayanamıyordu. Kafasının içindeki ses, Sauron'un o ezici iradesi, küçük bir hobbit için çok fazlaydı. Tek yüzük, Sauron'un ruhunun bir parçasıydı. Ve o ruh sürekli kontrol etmeye, bükmeye, eğmeye çalışıyordu. Aklını tamamen kaçırmamak için zihni bölündü. İkiye ayrıldı. Biri Smeagol'du. Hala ışığı hatırlayan, ağlayan, acı çeken, zavallı ve kurban olan taraf. Diğeri ise Gollum'du. Yüzüğün koruyucusu. Cinayet işleyen, çiğ et yiyen, acımasız ve şeytani taraf. Smeagol ve Gollum o zifiri karanlık mağarada 500 yıl boyunca birbirleriyle konuştular. Kıymetlimizi seviyoruz değil mi? Hayır, o bizi yok ediyor. Ama o olmadan ne yaparız? O bizim tek dostumuz. O hiç kimsenin dostu değil. Birbirleriyle kavga ettiler 500 yıl. Bir insanı karanlık bir hücreye koysanız kısa sürede delirir. Smeagol ise o karanlıkta o altın halkayı okşayarak kendi zihnindeki diğer kişiyle konuşarak tam 5 asır geçirdi. Düşünün bunu. 500 yıl. Krallıklar doğdu, krallıklar yıkıldı. Ve Smeagol o karanlık gölün kıyısında kendi sesini duyarak yaşadı. Şimdi burada bir durun. Size evrenin en büyük sırlarından birini, Tolkien'in satır aralarına gizlediği o devasa detayı vereceğim. İnsan krallarını hatırlayın. Dokuzlar. O görkemli, kudretli savaşçılar. Onlar güç yüzüklerini taktıklarında ne oldu? Çok kısa süre içinde silikleşip birer Wright'a yani Nazgul'e dönüştüler. İradeleri tamamen Sauron'un kölesi oldu. Artık bir düşünce, bir istek bile yoktu içlerinde. Sadece Sauron'un sesi. Peki Smeagol? Smeagol tek yüzüğü, Sauron'un kendi ruhunu koyduğu o ana yüzüğü tam 500 yıl boyunca yanında taşıdı. Ama asla bir Nazgul'e dönüşmedi. Görünmez bir ruh olmadı. Delirdi, çirkinleşti, yozlaştı. Ama iradesi tamamen Sauron'a teslim olmadı. Neden biliyor musunuz? Çünkü o bir hobbitti. Hobbitlerin güç arzusu yoktur. Dünyayı yönetmek, ordular kurmak, krallıklar yıkmak gibi hırsları yoktur. İnsan kralları yüzüğü taktıklarında ne düşündüler? Bu güçle ordular kurarım, düşmanlarımı ezerim, ölümsüz olurum, tanrılar gibi olurum. Smeagol ne düşündü? Bu güçle balık avlarım, kimse beni rahatsız etmez, güvende olurum. Sauron'un iradesi kibir ve güç üzerinden çalışır. Hobbitlerin doğası büyük güç arzularına direnmeye daha yatkındır. Smeagol da yüzüğü krallık kurmak için değil, sadece saklanmak için kullandı. Yüzük de o yüzden sadece onu çürütebildi, zavallılaştırabildi ama köle yapamadı. İşte bu yüzden dostlarım, Frodo'nun yüzüğü taşıyabilmesinin kanıtı, bizzat Gollum'un o mağarada geçirdiği o 500 yıllık direniştir. O zavallı yaratık, aslında Hobbit ırkının ne kadar sarsılmaz bir iradeye sahip olduğunun kanıtıdır. Gandalf şöyle diyecekti, merhamet onu hayatta tuttu ve garip bir şekilde o da kendi merhametini bulacak. Eğer bu detay Orta Dünya'ya bakış açınızı değiştirdiyse, yüzeydeki hikayeler yerine bu derin felsefeyi seviyorsanız, lütfen şu an videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bu anın ateşi sizin desteğinizle yanıyor. Her hafta bu tür derin analizleri getiriyoruz. Ve sizin beğeniniz, yorumunuz, aboneliğiniz benim için o yüzük kadar değerli. Şimdi mağaraya, o hırsızın geldiği güne dönelim.
Yıl 2941. Üçüncü çağın 2941 yılı. Dumanlı dağların karanlığına küçük bir adım atıldı. Bilbo Baggins. Bilbo, Thorin ve topluluğu ile Erebor'a giderken Goblinler tarafından yakalandı. Kaçarken mağarada kayboldu ve karanlıkta yerde parlayan bir şey gördü. Bir yüzük. Düşünün, 500 yıldır o yüzük Gollum'un yanındaydı. Ama o an yüzük Gollum'u terk etti. Artık bu ev yeterli değil, başka bir ev bulmalıyım. Ve Smeagol'dan kendiliğinden kaydı. Bilbo'nun bulacağı yere düştü. Sonra Gollum'la karşılaştılar. Bilmece oyunu oynadılar. Bilmece yarışması yapalım dedi Gollum. Biz kazanırsak seni yeriz. Sen kazanırsan seni çıkışa götürürüz. Bilbo kabul etti ve bilmeceler başladı. Bilbo kazandı ama son bilmece hileli oldu. Cebimdeki ne dedi Bilbo? Gollum kızdı. Bu bilmece değil dedi. Ama sonra fark etti. Kıymetlisi kaybolmuştu. Ceplerine baktı, yok. Gölün kıyısına koştu, yok. Kayaların altına baktı, yok. Ve sonra anladı. O Baggins denen yaratık kıymetlisini almıştı. Çığlık attı. Hırsız, hırsız Baggins. Ondan sonsuza dek nefret edeceğiz. O çığlık sadece bir öfke değildi dostlarım. O, 500 yıllık tek dostu elinden alınmış bir bağımlının yoksunluk çığlığıydı. Bilbo yüzüğü takıp görünmez oldu ve kaçtı. Gollum onu bulamadı ve Gollum mağarada yalnız kaldı. İlk günler en kötüsüydü. Ellerini sürekli avuçlarına sürüyordu. Kıymetlim nerede? Nerede? Yemek yiyemiyordu. Balıklar ona kül gibi geliyordu. Geceleri, yani onun için uyku zamanlarında kıvranıyordu. Kıymetlisini hayal ediyordu. Ve sonra öfke geldi. Kin geldi. Baggins onu çaldı. Baggins bizim kıymetlimizi çaldı. Onu bulacağız. Onu geri alacağız. Ve Baggins'i parçalayacağız. Yüzük gitmişti. Artık görünmez olamıyordu. Goblinleri kolayca avlayamıyordu. Açlıktan ölecekti. Ama içindeki o yoksunluk, o yüzüğün çağrısı o kadar güçlüydü ki korkusunu yendi. Ve o mağaradan 500 yıl sonra ilk kez dışarı adım attı. Dışarısı onun için bir cehennemdi. Güneş, yani onun deyimiyle sarı yüz, derisini yakıyordu. Gerçekten 500 yıl karanlıkta kalan bir deri. Güneşe dayanamaz. Hemen yanık olur. Ay, yani yine Gollum'un deyimiyle beyaz yüz. Onu gözetliyor, saklanmasına izin vermiyordu. Rüzgar tenini kesiyordu. Yağmur onu üşütüyordu. Her şey acı veriyordu. Ama yüzük onu çağırıyordu. Gel, bul beni, geri al beni. Sadece geceleri hareket ederek, çamurda sürünerek, kayaların altına saklanarak Bilbo'nun izini sürmeye çalıştı. Orman krallığına gitti, Thranduil'in elflerinin topraklarına. Orada Bilbo'yu sordu. Kimse bilmiyordu. Dale'e gitti. İnsanlar ona bağırıp kaçtılar. Canavar, git buradan. Eskarot'a gitti. Göl kasabasına. Orada bir balıkçıdan şair kelimesini duydu. Bir hobbit geldi buraya. Şairden geliyormuş. Gollum o kelimeyi hafızasına kazıdı. Şair, Baggins, şair. Ama şair nerede bilmiyordu. Haritası yoktu. Sadece bir yönü vardı. Batı. Yıllarca yürüdü. Bazen güneyden dolaştı, bazen kuzeyden. Anduin nehrine indi, Rovanyon vadilerini geçti. Ne yiyordu? Fareler, solucanlar, çiğ yumurtalar, çöp. Ve yavaş yavaş güneye, çok daha kötü bir yere çekilmeye başladı. Çünkü yüzük uyanmıştı. Efendisini arıyordu. Ve Gollum kendi iradesiyle değil, yüzüğün o karanlık manyetizmasıyla Mordor'a doğru çekiliyordu. Sauron yüzüğün tekrar harekete geçtiğini hissetmişti ve Gollum'u tıpkı bir mıknatısın demiri çekmesi gibi kara kulesine çekiyordu. Gollum güneye doğru sürüklendi. Mordor'a, karanlık lordun anavatanına. Oraya girmemeliydi ama artık kontrol edemiyordu. Gölge dağlarının eteklerine dolaşırken Ungoliant'ın soyundan gelen örümcek Shelob ile tanıştı. Shelob onu yiyecekti ama Gollum yalvardı. Bize dokunma, biz sana yiyecek getiririz. Taze et, yumuşak et. Shelob kabul etti ve Gollum onun için bir hizmetkar oldu. Ona taze etler getireceğine söz verdi. Ama kaçamadı. Sauron'un orkları onu yakaladı ve doğrudan Barad-dûr'a, karanlık kuleye götürdüler. Sauron, yüzüğün birilerinde olduğunu biliyordu. Ama kimde, nerede? Gollum işkence tezgahına bağlandı. Bunu hayal edin. 500 yıl mağarada yaşamış, zaten aklını yitirmiş küçük bir yaratık. Tarihin en büyük kötülüğünün Sauron'un bizzat karşısında. Ona ne yaptılar bilmiyoruz. Tolkien bunu kasıtlı olarak yazmadı. Ama tahmin edebiliriz. Etini mi yaktılar? Zihnini mi parçaladılar? Kemiğini mi kırdılar? Gollum'un zayıf bedeni o dayanılmaz acı altında kırıldı. Ve iki kelimeyle haykırdı. Şair, Baggins. Sauron istediğini almıştı. Artık yüzüğün nerede olduğunu biliyordu. Ve Gollum'u öldürmedi. Bazı anlatımlara göre Sauron onu serbest bıraktı. Çünkü Gollum'un yüzüğe doğru gideceğini biliyordu.
Adeta bir kan tağısı gibi onu yüzüğe götüreceğini biliyordu. Sauron Nazgûl'lerini gönderdi. Bu yaratığı takip edin. O sizi yüzüğe götürecek. Ama Gollum'un peşindeki tek avcı Sauron değildi. Büyücü Gandalf, Bilbo'nun yüzüğünün tek yüzük olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Gerçeği öğrenmek için de tek bir şeye ihtiyacı vardı. Gollum'a. Ve bu iş için Orta Dünya'nın gelmiş geçmiş en büyük iz sürücüsünden, bir yol gezerden yardım istedi. Aragorn. İşte The Hunt for Gollum filminin anlatacağı asıl hikaye budur dostlarım. Aragorn Gollum'un izini yaklaşık 16 yıl boyunca sürdü. Rhovanion vadilerinden Anduin nehrine, oradan o iğrenç ölü bataklıklara kadar. Ölü bataklıklar 2. Çağ'da Son İttifak'ın Sauron ordularını yendiği o eski savaş alanı. Binlerce ceset orada batmıştı ve sular o cesetleri korumuştu. Gece olduğunda su altında o ölü yüzler parlıyordu. Gollum orada saklanıyordu. Çünkü kimse o bataklığa girmezdi. Ama Aragorn girdi. Günlerce, haftalarca bataklıkta iz sürdü. Gollum'un ayak izini, balık kemiklerini, saçını takip etti. Ve bir gece onu buldu. Gollum tısladı, ısırdı, tırmaladı. "Bizi bırak, acıtıyorsun." Ama bir Númenorlu'nun gücü karşısında çaresizdi. Aragorn onu bağladı. Burnuna pis bir koku, derisine bir hastalık gibi yapışan bu yaratığı defalarca sırtında, bazen sürükleyerek, hiç uyumadan, orkların ve Nazgûllerin arasından geçirerek kuytu ormana, Thranduil'in elflerine teslim etti. Aragorn sonradan şöyle diyecekti: "Bu yolculuğun anısı bile içimi bulandırıyor. Hayatımda yaptığım en iğrenç işti." Gollum elflerin elinde hapis kaldı. Gandalf geldi. Onu uzun süre sorguladı ve gerçeği öğrendi. Sauron şairi biliyordu. Sonrasında Gollum bir ork baskını sırasında elflerden kaçtı ve Yüzük Kardeşinin peşine düştü. Moria'nın karanlığında o küçük, sinsi ayak sesleriyle. Ama Sméagol'un hikayesi Yüzüklerin Efendisi'nin en karanlık aynasıdır. Frodo eğer o yüzüğü hüküm dağına atmasaydı sonunda dönüşeceği şey Gollum'du. Gollum fantastik bir canavar değildir dostlarım. Gollum klinik bir bağımlılık metaforudur. Yasaklı madde, güç, hırs, adına ne derseniz deyin. Sizi içeriden yiyip bitiren, sevdiklerinizi sizden alan, sizi ışığa düşman eden, o hastalığın ete kemiğe bürünmüş halidir. Ama Tolkien bu hikayenin sonuna çok önemli bir Hristiyanlık felsefesi, çok derin bir merhamet teması eklemiştir. Frodo Gollum'u öldürmek istediğinde Gandalf ona ne demişti? "Pek çok yaşayan ölümü hak eder ve ölenlerin bazıları da yaşama. Yaşamı onlara verebilir misin Frodo? Ölüm hakkında karar vermekte o kadar aceleci olma. Benim kalbim bana Gollum'un bitmeden önce oynayacağı bir rolü olduğunu daha söylüyor." Ve Gandalf haklıydı. Eğer Gollum'un o açgözlülüğü, o trajedisi olmasaydı Frodo o yüzüğü lavlara atamazdı. Ama burada Tolkien'in hikayeye sakladığı çok tuhaf bir kader var dostlarım. Çünkü Hüküm Dağı'nın zirvesinde Frodo aslında başarısız oldu. Yüzüğü lavlara atmadı. Tam tersine onu kendine sakladı. Orta Dünya'nın kaderi o anda bir hobbitin iradesine değil, başka bir şeye bağlıydı. Bir zamanlar mağarada acıdıkları, öldürmedikleri o zavallı yaratığa Gollum son bir kez kıymetlimiz diye haykırarak yüzüğü kapmaya çalıştı. Ve o mücadelede yüzükle birlikte ateşe düştü. Yani Orta Dünya'yı kurtaran şey kralların gücü değil, bir bağımlının trajedisiydi. Tolkien yıllar sonra bir mektubunda bu sahne hakkında şöyle yazacaktı: "Frodo o noktada yüzüğe karşı koyamazdı. Ama Bilbo'nun ve Frodo'nun Gollum'a gösterdiği merhamet kaderin işlemesine izin verdi." Peki siz ne düşünüyorsunuz dostlarım? Eğer Bilbo Baggins o yüzüğü mağarada hiç bulmasaydı, Sméagol o mağarada sonsuza dek yaşayacak mıydı? Yoksa yüzük eninde sonunda onu terk edip Sauron'a giden başka bir yol bulur muydu? Sméagol'a kızıyor musunuz? Yoksa ona sadece acıyor musunuz? Sizce Gollum'un en trajik anı hangisiydi? Diegol'u öldürdüğü an mı? Yüzüğü kaybettiği an mı? Yoksa Hüküm Dağı'nda son nefesinde ateşe düştüğü an mı? Yorumlarda tartışalım. Önümüzdeki hafta Nisan ayının o karanlık temasına devam edeceğiz. Bu sefer Orta Dünya'dan çıkıp yeraltının bambaşka bir cehennemine, karanlık altına iniyoruz. Zalim kara elflerin yani Droll'ların arasından yükselen o efsanevi kahramanı Drizzt Do'Urden'i ve Menzo Berranza'nın dehşetini konuşacağız. Kılıçları bileyin. Karanlıkta görmeye alışın. O zamana dek cebinizdeki sırlara dikkat edin dostlarım.